Dostlar selamlar, yeni bir piyasa değerlendirme videosuyla karşınızdayım. Hafta hızlı başladık. Euro bölgesindeki enflasyon rekorlarla geldi arkadaşlar. Bu hafta önemli veriler var. Piyasada hareketlilik has safhaya çıkacaktır ama bu hafta piyasalarda gerçekten güzel alım fırsatları gelebilir. Peki piyasalardaki son durum nedir? Bu alım fırsatları nerelerde olacak? Gelin isterseniz hep beraber konuşalım. Analize geçmeden önce kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Her videoda 2 tane takipçime kendi kullandığım stratejilerimi hediye ediyorum. Peki nedir bu stratejiler? Borsada hisselerde al-sat yaparken, spot piyasada dolar, altın, gümüş vesaire al-sat yaparken, keza kripto paralarda hem spot hem marjin piyasada ayrı ayrı kullandığım %85 %90'a yakın başarı oranı sağladığım stratejilerimi sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Bu zamana kadar bunları parayla dahi satmayı düşünmedim ki bundan sonra düşünmüyorum. Sadece videolarımda hediye edeceğim. Bu hediye etkinliğine katılmak için kanala abone olup videoya bir beğeni bir tane de yorum bırakmanız yeterlidir arkadaşlar. Gelecek videoda kazanıp kazanmadığınızı kontrol edebilirsiniz. Dünyada enflasyon rekorlar kırmaya devam ediyor arkadaşlar. Bugün Euro bölgesindeki enflasyon rakamları geldi. %8,1. Bu zamana kadarki en yüksek enflasyon rakamları. Şimdi bizim iç tarafta da Cuma günü Türkiye tarafındaki enflasyon rakamları da açıklanacak. Mayıs ayı beklenti %68. Nisan ayında %69,97 açıklanmıştı. Yani bir tık duraksama bekleniyor aslında. Baktığımız zaman Amerika tarafında falan da böyle bir tık gerileme gelmişti. Bizim tarafta da muhtemelen biraz gevşemeler olacaktır. Ama maalesef bu gevşemeler geçici arkadaşlar. Yani bu gevşemelere aldanmamalıyız. Belki bir ay 2 ay daha böyle birazcık yatay giden bir enflasyon olabilir. Ama petrolün 110 dolar üzerinde tutunması, bu seviyeler üzerinde gezinmesi, dünyadaki gıda fiyatlarının artması tabii bizim iç tarafa ekstra yansıyor. Çünkü bizim iç tarafta dolar yükseliyor. Her şey dolara endekste. Maalesef bizde önümüzdeki aylarda enflasyon rekorlar kıracak. Yani bir 2 ay daha yatay gidebilir. Hatta Temmuz ayı, Ağustos ayı da yatay gidebilir. Ama maalesef 2022'nin son çeyreği çok zor geçecek enflasyon anlamında. Şimdi Cuma günü enflasyon rakamları gelecek dedik ama onun öncesinde yani Perşembe günü Amerika'dan öyle bir veri gelecek ki gerçekten çok önemli. Şimdi Cuma günü tabii Amerika tarafında tarım dışı istihdam verisi de var ama Perşembe günü özellikle ADP verisi gelecek. O da 295K bekleniyor. Geçen aylarda 247K açıklanmıştı. Muhtemelen ben de 247K üzerine olacağını düşünüyorum. Hatta 300-310 falan da gelebilir. Bu da ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Dolar endeksini yarayacak bir şey. Dolar endeksini yaraması demek bize bakın altında, gümüşte, platinyumda, paladyumda ekstra fırsatlar verebilir. Fırsatlar ayağımıza gelebilir. Bu veriyle beraber emtialarda özellikle gevşemeler olabilir. Buna dikkat diyorum. Özellikle 2 Haziran'da açıklanacak bu veri. 2 Haziran'a dikkat diyorum. Altında alım yapmak için bekleyenler, gümüşte alım yapmak için bekleyenler bir tık gerileme olabilir. Biraz gevşemeler olabilir. Hangi seviyeleri olacak onları konuşacağız ama o tarihleri dikkat diyorum. Tetikte olsunlar diyorum. Güzel alım fırsatları gelebilir diyorum. Ve daha sonra tekrardan yükselişler bekliyoruz. Şimdi isterseniz bir dolar TL ile başlayalım. Şimdi dolar tabii 16.50 direncine takıldı. Burayı geçemiyor. Ama çok da güçlü duruyor 16.40 civarlarında. Fakat birkaç gün içinde karar vermesi lazım. Ne demek istiyorum? Yani dolar 2 gün daha yani Perşembe gününe kadar 16.50 üzerine atamazsa, atarsa bakın yükselecek. Nereye gidecek biliyor musunuz? 16.94 16.96 bölgesine gideceğiz. Eğer ki 16.50 üzerine gidersek yani bir 45 kuruşluk daha hareket gelecek. Ama bunu 2 gün içinde atmamız lazım 16.50 üzerine. Hatta 16.47 üzerine bile gitsek günlük kapanışlar gelmesi yeterli olacaktır. 16.94 e, hedef olacaktır. Fakat 2 gün içerisinde atamamamız durumunda dolarda bir gevşeme olabilir. Tabii ki bu gevşeme kalıcı bir düşüş trendi değil veya da bir kalıcı bir gerileme hareketi değil. Maalesef sadece ara düzeltme olarak kalır ama bir gevşeme gelir. Buna da dikkat diyorum. Yani Perşembe günü akşam saatlerine kadar dolar 16.47 16.50 üzerine atamazsa 15.97'lere doğru 16'lara doğru bir gevşeme söz konusu olabilir. Buna da dikkat diyorum. Yani önümüzdeki 2 gün dolar için çok kritik. 16.47 üzerine atacağız ve günlük kapanışlar geliyorsa 16.96'nın yolu açılacak.
Ama gelmiyorsa ki şu anlık geçemedi. Bakın 16.50'de takıldı. Birkaç gündür burada seyrediyoruz. Bakın direnç olarak burayı koruyor. O zaman gevşeme gelecek. Yani bu seviye geçilmedikçe alım için bekleyenler 16 seviyelerini bekleyebilir. Dolar borcu olanlar, dolarla iş yapanlar bu seviyeleri dikkat diyorum. Bakın göstergelerde de bir tık yorulma var. Ama kesin bir dönüş emaresi de yok. Sadece dirence takıldığımızdan bahsediyorum. Ve 2 gün içerisinde üzerine atamazsak böyle bir gevşeme gelir. Ve bu gevşemeyi bekleyenler için fırsat olur. Şimdi RSI tarafında bakın bir uyumsuzluklar oluşmaya başladı. Hani dolar bir dirençte takılırken bakın RSI tarafı böyle kendini aşağı doğru bırakmaya başladı. Özellikle şu sarı ortalamanın da altına indiğini görüyoruz göstergelerin. Hani bu da 16.50 direncini geçmekte zorlandığını gösteriyor bize. 16'ya doğru gevşemeler çok çok normal olur dolar TL'de. Hani bu seviyeleri gevşese bile maalesef kalıcı bir düşüş trendi gözükmüyor. Yükselişler devam edecek. Sadece buna bir ara düzeltme olarak bakabiliriz. Benim dolar TL'de uzun vadeli hedefim 22 TL'ler arkadaşlar. Hani bu gevşeme sonrası işte 15.97 16'ya indi diyelim. Buralardan bir yerden bir destek bulur. Sonra tekrardan 16.50'yi kırmak için daha güçlü bir şekilde yoluna devam eder arkadaşlar. Yani dolarda orta uzun vadede yükseliş beklentim devam ediyor. Buna paralel olarak Euro TL 17.80'i geçemiyor. Hani 17 seviyelerine doğru bir alım fırsatı verebilir. 17-16.80 aralığına doğru. Euro TL içinde bu seviyeleri takip edebilirsiniz. Şu an 17.58 17.60 seviyelerinde. 17.80 üzerine atarsak yürür. Atamazsa bir gevşeme söz konusu olabilir arkadaşlar. Şimdi altın tarafı bakın. ADP verisi gelecek. Hani verinin yüksek gelmesi bekleniyor. Ben de 300K civarı bekliyorum. Perşembe günü açıklanacak. Türkiye saatiyle 15.15'te 3'ü çeyrek geçe. Bu verinin yüksek gelmesiyle beraber dolar endeksinde bir hareket görebiliriz yukarı yönlü. Ama bu çok kalıcı bir hareket olacağı düşüncesinde değilim. 102.40'ları olabilir. 103 seviyelerine doğru olabilir. Ama o seviyeleri geçmesini beklemiyorum. Sadece ara düzeltme olarak hani dolar endeksinde düşüşün tepkisini verebilir bu veriyle beraber. Bu da ons altında gümüşte vesaire bir alım fırsatı yaratabilir. Hani şimdi dolar endeks demişken bakın şu 101.40 seviyesinden tepki verdi. 102.30 direnç. Yukarıda 103 seviyesi var. Bu işte ADP verisiyle Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisiyle böyle 102.30 103'lere doğru bir tepki hareketi verebilir. Daha sonra buradan dönüp 101'leri aşağı doğru kıracağını ben düşünüyorum. Yani dolar endeksinde bir süre daha gevşemeler devam edecektir. Bunlar sadece ara tepki hareketleri. Bu da işte altında bir fırsat yaratabilir. İşte ons altına alacaklar, gram altına alacaklar. Dikkat o yüzden. Hadi nereye kadar olabilir? 1830-1820 seviyesine doğru gevşeyebilir gram altın. Bakın bu düşecek anlamına gelmiyor. Ons altında ben önümüzdeki dönemlerde orta ve uzun vadeli sert yükselişler bekliyorum. Dünyanın bu kadar enflasyonun alıp başının gittiği bir dönemdeki bundan sonraki süreçte de bakın hani ara düzeltme, ara yatay hareketler olabilir enflasyonda. Ama ben uzun vadede sert hareketler bekliyorum yukarı yönlü enflasyonda. Bunlar altına yarayacak hareketler, gümüşe yarayacak hareketler. Kısacası değerli metallere yarayacak hareketler arkadaşlar. Bakın dünyadaki enflasyon oranlarına bakın. Her ay artıyor. Yani şimdi yaz ayları geldi işte bir tık daha böyle enerji fiyatları yataya bağladı. Gıda krizine çözüm bulunmaya çalışıyor. Tabii ki bununla beraber bir tık duraksayacaktır ama bu süreç geçtikten sonra maalesef bizi enflasyonla daha yukarı yönlü hareketler bekliyor. O yüzden ons altındaki bu ara düzeltme hareketleri, ara fırsat hareketleri sadece insanlara alım fırsatı verir. Uzun vadede sert yükselişler bekliyoruz. Bunun bir kez daha altını çizeyim. Sadece hani geri çekilme olursa değerlendirmek isteyenler, altın borcu olanlar, düğün yapacak olanlar için bir fırsat, sadece onu belirteyim. İşte bu ADP verisiyle beraber gevşemeler olabilir. Bu verinin yüksek gelmesi dolar endeksine bir tık yarar. Ons altını gevşetir. O da 1830-1820 seviyelerine doğru bir gevşeme söz konusu olabilir. Buradan tekrar dönüp 1880'lere gitmesini beklerim. Ama ilk etapta
bir gevşeme söz konusu olabilir. Bakın ons altında yükselişlerin devamını bekliyoruz. Sadece böyle bir fırsat olursa 1820 ile 1830 aralığından ben kendim alacağımı söylüyorum. Gram altın. Şimdi gram altın 980'e kadar geldik. Burada duraksıyor. Doların güçlü durması, ons altının hani şu günlerde bir tık daha böyle zayıflamaması tabii ki gram altında dinç tutuyor. Ama şunu söyleyebilirim ki hani dolarda bir tık gevşeme olursa, biraz gerileme olursa, ons altında buna ayak uydurursa gram altında 940 TL seviyeleri tekrardan test edilebilir. Ben 940 seviyelerinden alırım. Altına iğneleme gelirse oralardan da alırım 925'e doğru. Yani altındaki gram altında böyle bir gevşeme olursa ekstra alım fırsatıdır ve hedefi tekrardan 1000 TL'dir arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Ha bu değil ki ben orta ve uzun vade elimde tuttuğum altınları işte 980'den satıp 940-925 aralığını beklemem. Ben onları orta ve uzun vade için tutuyorum. Uzun vadede 1470 TL hedefim vardır benim gram altında. Onlar için tutuyorum arkadaşlar. Sadece işte ara düzeltme olur mu? Gram altın tekrardan alım fırsatı verilir mi diye sorular geliyor. Bakın 900 TL'deyken alın dedim. Ben buradan alırım dedim. Oraya yetişemeyenler buralarda soruyor. Sadece onlar için söylüyorum. 940'da 925'e hani 1-1,5 hafta içerisinde gelirse kendi adıma alırım. Alım fırsatıdır. Gram gümüş TL, gümüş doların arkadaşlar 22 dolar seviyesinin üstüne atamamasından kaynaklı. Gram gümüş TL'de tabi böyle 12.30'lara vesaire ulaşamadı ama hala güçlü durduğunu söyleyebilirim. Gram gümüş TL'de ons altında beraber 11'li ve 10.80'li seviyelere doğru alım fırsatı verebilir. Dikkat diyorum. 10.80 civarları gelirse buralara ben emir koyarım. Gram gümüş TL'de ekstra faydalanırım. Daha sonra ise 12.30 TL hedefi devam ediyor gram gümüş TL'de. Buna da dikkat diyorum. Şimdi borsa rekorlar kırmaya devam ediyor. Borsadaki ara düzeltme dönemi bitti arkadaşlar. Neyden bahsediyorum? Hatırlarsanız kısa vadeli bir geri çekilme planımız vardı borsa tarafında. O gerçekleşti. 2300'ün altını beklemiyorduk. Özellikle 2350'den alacağımı söyledim. 2400 seviyelerden alacağımı söyledim. Daha sonra borsanın 3000 seviyelerini hedeflediğinden bahsettik. İşte bu gerçekleşiyor şu an. 2300 seviyesi kırılmadı. Buralardan tekrar dönüşler aldık ve kanal dışına çıktık. Bundan sonraki süreçte 2450 üzerinde tutunmasını bekliyorum ben. Kendi adıma 2450 seviyesine yaklaştıkça alırım. Hedefimiz 3000'li seviyelerdir borsa tarafında arkadaşlar. Petrol tarafı rekorlar kırmaya devam ediyor. İlk etapta 124 dolar hedefimiz vardı, geldi. Buradan satış yemesi normal, dirençteydik. 115 doları koruyacaktır 116 bölgesini. Tekrardan 124 dolara doğru bir hareket gelmesini bekliyorum. 2-3 hafta içinde de bu seviyeyi kırıp 130 dolarları hedeflemesini bekliyorum. Hemen buradan Bitcoin'e değinmek istiyorum. Şimdi Bitcoin'de uzun zamandır beklediğimiz o tepkiyi geçenlerde verdi. 28.800 desteğin öneminden bahsediyorduk, döneceğinden bahsediyorduk. Buradan bir hareket geldi. Piyasa hala tedirgin bu Luna olayından dolayı ama güzel alımlar geldiğini söyleyebilirim. Hani çok fazla tabii sert bir hareket değil ama en azından toparlanma anlamında güzel oldu. Bir alım geldi. Bu alımın devam etmesini bekliyorum. Şöyle ilk etapta 33.000, daha sonra 34.200 seviyesine doğru. İlk etapta 34.200 seviyesini geçemeyeceğiz gibi duruyor. Geçemezsek oradan tekrar satışta 32.000 31.000'lere doğru satış yemesini beklerim. Oradan itibaren tekrar toparlanmasını beklerim. Yani Bitcoin tarafında kısa vadede ilk etapta 33.000, daha sonra 34.200 bekliyorum. 34.200'ü geçemeyip tekrardan bir satış yemesini bekliyorum. Oradan sonra tekrardan destekleri konuşacağız. Böyle 2-3 bin dolarlık bir satış gelebilir. Daha sonra tabii toparlanmaları konuşabiliriz arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Yorumlara sorularınızı vesaire yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.